Herkese tekrardan merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için çay sofralarınızda ya da özel günleriniz olduğu zaman yapabileceğiniz 6 farklı tarif hazırladım. Genellikle bir tane videoda uzun uzun tek bir tarifi anlatmayı sevmediğim için yine 6 tane tarifi bir videoda birleştirdim. 3 tane tuzlu, 3 tane de tatlı yaptım. Elimden geldiğince bilinen ve pratik tarifleri farklı sunumlarla yorumladım. Aralarından beğendiğiniz tarifleri malzemelerde değişiklik yaparak da uygulayabilirsiniz. Eğer ilginizi çektiyse videoyu izlemeye devam edin. İlk tarifimiz olan bulgurlu patates köftesi ile başlayalım. 2 tane büyük boy patatesi tuzlu suda iyice yumuşayana kadar haşlıyorum. Daha sonra yarım su bardağı ince bulguru 1 su bardağı sıcak suyla ıslatıp bulgurların şişmesini sağlıyorum. Şişen bulgurları haşlanmış patateslerin üzerine alıyorum ve hepsini birlikte eziyorum. Tamamen pürüzsüz bir kıvama gelene kadar ezmeye devam edeceğiz. Ayrı bir yerde bir tane büyük soğanı biraz sıvı yağ ile soteliyorum. Soğanlar öldükten sonra içerisine 1 tatlı kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı da biber salçası ekleyerek yaklaşık 3-4 dakika daha kavuruyorum. Hazırlamış olduğum bu salçalı karışımı patateslerin üzerine alıyorum ve tamamen pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırıyorum. Bu aşamada isterseniz elde de yoğurabilirsiniz. Yalnız biraz sıcak olduğu için dikkat etmenizi öneririm. Üzerine maydanoz, taze nane ve yeşil soğan, ayrıca 1 tane limonun suyunu ekliyorum. Baharat olarak tuz, karabiber, pul biber, kırmızı toz biber, kimyon ve kuru nane kullandım. Siz baharatları tamamen damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Ben çok ekşi sevdiğim için 1 tane limonun suyunu sıktım. Siz yarım limon da sıkabilirsiniz. Yeşillikleri de yaklaşık her birinden birer avuç kadar kullandım. Ama dediğim gibi bu oranları siz kendinize göre belirleyebilirsiniz. İyice karıştırmış olduğum köfteyi artık silikon kalıplara dolduracağım. Bende böyle bir silikon kalıp vardı. 2 tane var bu kalıptan. Toplamda 12 tane çıktı. Eğer çiğ köfte gibi elde sıkarak şekil verirseniz daha fazla köfteniz çıkar. Kalıpta yaklaşık 1 saat beklettikten sonra ters çevirdiğim köftelerimin ortasına maydanoz ve çeri domates ekleyerek burada bitiriyorum. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. İkinci tarifim hardallı tavuk salatası. 2 tane haşlanmış ve didiklenmiş tavuk göğsünü bir karıştırma kabına alıyorum. Üzerine 1 küçük konserve mısır ekliyorum. Yaklaşık 6-7 tane küçük küçük doğranmış kornişon turşu ve yarım bağ küçük doğranmış dereotunu da koyduktan sonra hepsini güzelce harmanlıyorum. Çok pratik, aynı zamanda çok lezzetli bir salata. Yoğurt sosu için 400 gram kadar süzme yoğurdun üzerine 2 tepeleme yemek kaşığı normal yoğurt ekliyorum. Bir diş de sarımsak koyuyorum. Sarımsak koymayabilirsiniz. 1 yemek kaşığı hardal kullanacağım. Bu salatanın en büyük özelliği hardalda olması. Eğer hardalı seviyorsanız bu salatayı da mutlaka hardallı olarak denemelisiniz. Hardal sevmeyenler tabii ki koymayabilirler ama gerçekten çok güzel bir aroma veriyor. Tuzu da ekledikten sonra güzelce karıştırdığım yoğurtlu sosu artık tavukların üzerine alıyorum ve hepsini güzelce tekrardan karıştırıyorum. Gerçekten çok pratik, çok da lezzetli bir salata oluyor. Acil bir misafiriniz geldiğinde de yapabilirsiniz. Benim bu şekilde plexi kaplarım vardı. Sunum için bunları kullanacağım. Aldığım yerin linkini de aşağıya açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Almak isteyenler oradan bakabilirler. Öncelikle kaselerin içerisine bu şekilde salatalık dilimleri yerleştiriyorum. Daha sonra artık içlerini salatayla dolduracağım. Elimde biraz süzme yoğurt kalmıştı. Bunu da dekor amaçlı kullanıyorum. Üzerlerine sıkıyorum. Ama tabii ki boş bıraksanız da olur. Küçük doğramış olduğum yeşil soğanlardan serpiştiriyorum. En son bebek mısır da ekleyerek salatamı burada bitiriyorum. Hem çok sağlıklı, hem çok lezzetli, hem de çok kolay bir tarif. Ve artık son tuzlu tarifimiz olan peynirli milföye geçiyoruz.
Zaten hepimizin bildiği bir tarif ama şekil itibariyle benim çok hoşuma gittiği için sizlerle de paylaşmak istedim. Hafifçe unlamış olduğum tezgahta milföyü oklavayla birazcık açtım. Daha sonra iki tarafından bu şekilde şerit şerit kesiyorum. Boş kalan kısma peynirli harcından ekliyorum. Farklı harçlarda kullanabilirsiniz. Diğer boş kısmı da üzerine kapattım. Daha sonra iki taraftan şeritleri alarak kapatma işlemini yapıyorum. Gerçekten hem çok kolay hem de görüntüsü çok güzel oluyor. En sonda kenarda o fazla kalan kısımları da bir pizza kesici yardımıyla keserek daha temiz bir görüntü oluşturuyorum. Bitmiş hali de böyle. Bir tane daha yapalım hemen. Oklavayla açtıktan sonra şerit şerit kesiyoruz. Ben ilk iki tanesinin şeritlerini biraz kalın kesmiştim. Onlar güzel olmadılar. Daha sonradan ince kestiğim şeritler çok daha şık oldu. Size de o şekilde ince ince keserek yapmanızı tavsiye ederim. Ben böyle değişik milföy tariflerini çok seviyorum. Daha doğrusu değişik şekilli milföy böreklerini çok seviyorum. Hem çok pratik oluyor hem de görüntü itibariyle çok güzel oluyor. Bunu nefis yemek tariflerinde görmüştüm. Hemen deneyip sizlerle de paylaşmak istedim. Ben gerçekten çok beğendim. Sizler de gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Bütün milföylerimi bu şekilde tamamladıktan sonra üzerlerine yumurta sarısı sürüyorum ve önceden ısıtılmış 170 derece fırında kızarana kadar pişireceğim. Piştikten sonra görüntüsünü asla kaybetmiyorlar. Şekilleri aynen kalıyor. Pişmiş hali de bakın bu şekilde. Gerçekten hiç bozulmadılar. Artık tatlı tariflerimize geçiyoruz. Birinci tatlı tarifimiz limonlu mini cheesecake'ler. Rondoda un gibi çektiğim bir paket petibör bisküviyi karıştırma kabıma alıyorum. Üzerine 50 gram eritilmiş tereyağını ekliyorum ve özdeşleşene kadar karıştırıyorum. Tereyağınız yoksa margarin de kullanabilirsiniz. Aroma olarak tereyağını tercih ediyorum. Benim bu şekilde parfe kalıplarım vardı. Kalıplarımın içerisine birer yemek kaşığı bisküvili harçtan ekliyorum ve bir bardağın arka kısmıyla iyice bastırıyorum ki bisküviler sıkışsın. Bu ölçülerle bu boyda toplamda 15 tane mini cheesecake çıkıyor. Eğer bu şekilde kalıplarınız yoksa cupcake yaparken kullandığımız pet kapsüllerden de faydalanabilirsiniz. Burada önemli nokta kullandığınız ürünün pet kapsül olması, yani içinin yanmaz yapışmaz yağlı kağıt olması. Eğer ince kağıtlardan kullanırsanız onlar zaten devrilir. Bu şekilde sert olanlardan kullanmanız gerekiyor. Benim de 6 tane parfe kalıbım olduğu için diğerlerini pet kapsül kullandım. Bakın içini de şöyle göstereyim. Bunlar zaten sert ve dayanıklı oluyorlar. Şimdi peynirli harcına geçiyoruz. 400 gram labneyi karıştırma kabımın içerisine alıyorum. Üzerine bir su bardağından bir parmak eksik olacak şekilde toz şeker ekliyorum ve bir tel çırpıcıyla birazcık karıştırıyorum. Mikser kullanmanıza gerek yok. Daha sonra üzerine bir paket, yani 200 ml sıvı krema ekliyorum. Ben Biminkini kullanıyorum. Kıvamı gerçekten çok güzel oluyor. Bir tane yumurta ekliyorum ve karıştırıyorum. Toplamda 2 yumurta ekleyeceğiz. Yumurtaları tek tek ekliyoruz. Birincisini ekleyip karıştırdıktan sonra şimdi ikinci yumurtayı ekliyoruz ve karıştırıyoruz. İki yemek kaşığı un, 1 yemek kaşığı nişasta ekliyorum. Bir pakette şekerli vanilin koyduktan sonra tekrardan karıştırıyorum ve peynirli harcımız da hazır hale geliyor. Hazırlamış olduğum harcı bisküvilerin üzerine eşit şekilde döküyorum. Bir parmak kadar boşluk kalacak şekilde ekledim. Önceden ısıtılmış 165 derece fırında yaklaşık yarım saat kadar pişirdim. Cheesecake'ler soğuduktan sonra bu şekilde bıçakla sıyırarak kalıplardan çıkarıyorum. Zaten çok rahat çıkıyor. Bu arada cheesecake'ler fırında pişerken fırının içerisine bir kase kaynar su koydum ki su buhar yapsın ve cheesecake'lerimin üstü çatlamasın diye.
Cupcake kağıtlarındaki cheesecake'lerimi de bu şekilde çıkartıyorum. Zaten çok kolay çıkıyor. Görmüş olduğunuz gibi her iki kalıpta da hiçbir şekilde yapışma olmadı. Şimdi limonlu sosa geçiyorum. Yarım su bardağı limon suyu ve yarım su bardağı suyu küçük bir sos tenceresine alıyorum. Üzerine yaklaşık 4-5 yemek kaşığı kadar şeker ekliyorum. Piştikten sonra şeker oranını kendinize göre ayarlayabilirsiniz. 1,5 yemek kaşığı nişasta da koyduktan sonra tekrardan karıştırıyorum. Renk vermesi için zerdeçal kullanacağım. 1 çay kaşığı kadar zerdeçal kullandım. Kesinlikle tadı gelmiyor, ondan emin olabilirsiniz. Kaynayıp koyulaşana kadar kısık ateşte sürekli karıştırarak pişiriyorum. En son şekerli vanilini de ekleyerek sosumu bitiriyorum. Hazırlamış olduğum sosu dikkatli bir şekilde cheesecake'lerimin üzerine döküyorum. Ben kenarlardan akmamasına dikkat ediyorum ama eğer siz akan bir görüntü seviyorsanız kenarlardan akıtarak da dökebilirsiniz. Bütün cheesecake'leri bu şekilde tamamlayacağım. İsterseniz yarısını farklı sosla da yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Bir gece buzdolabında beklettikten sonra sos iyice dondu. Üzerlerine birazcık krem şanti sıktım. Birer tane minik petit beurre bisküvi yerleştiriyorum. Yarım dilim limon ve en sonda nane yaprağı ekliyorum. Bu arada krem şanti diğer tatlıları süslerken kalmıştı, o yüzden kullandım. Cheesecake'lerin bitmiş hali bu şekilde oluyor. Eğer bütün bir cheesecake yapmaktan çekiniyorsanız öncelikle minik cheesecake'leri yapmanızı tavsiye ederim. Çok daha kolay oluyor. İkinci tatlımız pembe dilim pastalar. Gerçekten görüntü itibariyle çok şeker oluyor. Aynı zamanda tadı da bir o kadar lezzetli. Öncelikle muhteşem bir pastacı kreması yapacağız. Tenceremin içerisine 3,5 su bardağı sütü ekliyorum. Üzerine 6 yemek kaşığı şeker, 4 yemek kaşığı un, 3 yemek kaşığı mısır nişastası, 2 tane yumurta sarısı ekledikten sonra güzelce karıştırıyorum ve ocağın altını yakıyorum. Kaynayıp koyulaşana kadar kısık ateşte sürekli karıştırarak pişiriyorum. Piştikten sonra ocağın altını kapatıyorum ve üzerine 1 yemek kaşığı tereyağı ekliyorum. Tereyağı eridikten sonra 1 paketi vanilya ekleyeceğim. Bu aşamada isterseniz beyaz çikolata da ekleyebilirsiniz. O da çok güzel bir aroma veriyor. Ben bu sefer eklemedim. Kremayı temiz bir kaba alıyorum ve üzerini streç filmle örtüyorum. Eğer vaktiniz varsa bir gece önceden yaparsanız çok güzel olur. Vaktiniz yoksa 4-5 saat kadar buzdolabında soğutmanız da yeterli. Buzdolabında soğuttuğum kremayı başka bir kaba alıyorum. Gördüğünüz gibi şu an kıvamı çok sert. Ama bu sizi korkutmasın, kıvamını açacağız. Üzerine 1 poşet toz krem şanti ekliyorum. Krem şanti çok güzel bir aroma veriyor. Mutlaka koymanız gerekiyor. Daha sonra kremayı çırpıyorum. Şu an hala kıvamı çok katı. İnceltmek için 3 yemek kaşığı sıvı krema kullanacağız. 3 yemek kaşığı tam ideal bir kıvama getiriyor. Eğer kremanız yoksa süt kullanarak da açabilirsiniz ama dikkatli bir şekilde ekleyin ki kremanız çok sıvı olmasın. Ben bu krema tarifini Emine Butik Pasta Emine ablamdan almıştım. Gerçekten inanılmaz lezzetli oluyor. Sizi hiç üzmeyecek, bütün pastalarınızda gönül rahatlığıyla kullanabileceğiniz bir krema. Harf pastada da mükemmel oluyor. Kremayı koyduktan sonra güzelce çırptım. Şimdi hemen size kıvamını da göstereyim. Bakın gerçekten çok güzel bir kıvamı oluyor. Mutlaka deneyin. Pandispanya için 5 tane yumurtayı karıştırma kabına alıyorum. Üzerine 1 su bardağı şeker ekliyorum. Mikserin yüksek devrinde yaklaşık 5-6 dakika kadar çırpacağım. El mikserinde yaparsanız süre biraz daha uzayabilir. Şeker ve yumurtayı çırparken içerisine çeyrek su bardağı sıcak su ekliyorum ki şeker daha çabuk erisin ve sıcak su keke daha güzel bir kıvam veriyor. Daha nemli oluyor. Bu kıvama gelene kadar çırpıyoruz. Daha sonra üzerine 1 su bardağı un, yarım su bardağı nişasta, 1 paket şekerli vanilin ve 1 paket de kabartma tozu ekledikten sonra tekrardan karıştıracağız. Kuru malzemeleri elemenizi tavsiye ederim. Elediğiniz zaman kekiniz daha puf puf olur. Son kez düşük devirde çırptıktan sonra yağlı kağıt serili fırın tepsisine kek harcımı ekliyorum. Önceden ısıtılmış 165 derece fırında yaklaşık 20 dakika kadar pişireceğim. Çok hızlı pişen bir kek, o yüzden dikkatli olmakta fayda var. Biliyorsunuz her fırın farklı olduğu için kürdan testiyle dikkatlice pişirelim.
Pişen ve soğuyan kekimi başka bir yağlı kağıdın üzerine ters çeviriyorum ve diğer yağlı kağıdı çıkartıyorum. Kenardaki fazlalık kısımları da kesiyorum. Onları kesinlikle atmıyoruz. Daha sonradan kupta tatlı yapacağız. Kekimi bu şekilde 20 eşit parçaya bölüyorum. Ben bu sefer kare yapmayı tercih ettim. İsterseniz yuvarlak kalıpla da yapabilirsiniz. 10 tane kekimi ayırdım ve üzerlerine benmari usulü eritmiş olduğum frambuazlı çikolatadan ekliyorum. Çikolatayı koyduktan sonra güzelce yayıyorum. Elimde bu olduğu için bunu kullandım. Sütlü çikolata ve beyaz çikolatayla da yapabilirsiniz. Ben daha önce sütlü çikolatayla yapmıştım ve gerçekten çok lezzetli olmuştu. Benim hatırlarsanız renkli profiterol videomdan kalan renkli çikolatalarım hala durduğu için onları değerlendiriyorum. Geçen haftaki donat videomda da kullanmıştım. Çok bereketli oluyor gerçekten. Bir kez aldığım zaman çok uzun süre kullanıyorum. Daha sonra üzerlerine, daha doğrusu sol taraflarına benmari usulü eritmiş olduğum beyaz çikolatayı ince şeritler halinde sıkıyorum. Bu sıktığım poşet sıkma poşeti değil, küçük kurabiye poşeti. Linkini aşağıya ekleyeceğim. Bunun için sıkma poşeti almanıza gerek yok. Bu kurabiye poşetleri gayet güzel iş görüyor. Diğer 10 parça kekimi sütte ıslatıyorum. İsterseniz aromalı sütlerden de kullanabilirsiniz. Ben sade şekerli sütte ıslattım. Hazırlamış olduğum pastacı kremasını da bu şekilde sıkıyorum. Aslında burada aralara çilek dilimleri koyacaktım ama unuttum. Siz eğer aralara meyve dilimleri de koyarsanız lezzetini daha da katlamış olursunuz. Buzdolabında çikolatasını dondurduğum kekleri de üzerlerine kapatıyorum. Ve pastamız artık bu şekilde bitmiş oluyor. Ben üzerine birazcık daha süsledim. Bu arada 2 tanesinin üzerine de çikolata sürmemiştim. Onları da sade yapmak istedim. Hemen onları da size göstereceğim şimdi. Bunlar da sade olanlar. Bunların üzerine sadece çilek ve çikolata koyacağım. Eğer böyle sade yaparsanız da çok güzel oluyor. İlla çikolatayla kaplamak zorunda değilsiniz. İki türlü de çok güzel. Süslemek için krem şanti çırpmıştım. Bu çırptığım krem şantiyi 3 tatlıda da kullandım. Sol üst köşelerine yıldız şeklinde krem şanti sıkıyorum. Ve küçük kalıplarda dondurmuş olduğum mini çikolataları ekliyorum. Ve pastamın içine koymayı unuttuğum çilekleri pastamın üzerine ekliyorum. En son biraz nane yaprağı da koyduktan sonra pastalarımı artık servis tabağına alıyorum. Bitmiş hali de bu şekilde oluyor. Gerçekten özellikle içerisindeki kreması da çok lezzetli. Harf pasta yaparken de bu tarifi gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Bu arada pastanın kenarlarından artan kekleri ve artan kremayı da değerlendirdim. Hemen onu da göstermek istiyorum. Kekleri bu şekilde küçük küçük doğradıktan sonra kupların içerisine aldım. Sütle ıslattım. Çilekli krema ekledim. Biraz çikolata serptim ve çilek koyarak bunları da böyle kup tatlısı yaptım. Siz de bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Şimdi son tarifimiz olan çikolata kaplı mozaik pastaya geçiyoruz. Öncelikle kullanacağımız silikon kabı 100 gram benmari usulü eritilmiş olan sütlü çikolatayla kaplıyoruz. Kullandığımız kabın silikon olması gerekiyor. Çikolatayı tamamen yaydıktan sonra 1 saat kadar buzdolabında çikolatanın donmasını bekleyeceğiz. Benim geçen sene kanalımda yaptığım ilk tarif buydu. Porsiyonluk yapmıştım. İsterseniz öyle de yapabilirsiniz. Şimdi küçük bir sos tenceresinde 50 gram tereyağını eritiyorum. Tereyağınız yoksa margarinle de yapabilirsiniz. Üzerine yarım su bardağı süt ve yarım su bardağı şeker ekliyorum. Biraz karıştırdıktan sonra üzerine 2 yemek kaşığı kakao ve 1 paket şekerli vanilin ekliyorum. Tekrardan karıştırıyorum. Bir taşım kaynatacağım. Kaynattıktan sonra biraz ılınmaya bırakacağım. Eğer çok sıcakken dökerseniz bisküvileriniz yumuşayabilir. 175 gram yani 1 paket pötibör bisküvinin üzerine bu kakaolu sosu döküyorum ve güzelce karıştırıyorum. Bu aşamada isterseniz içerisine fındık, ceviz gibi kuru yemişler de ekleyebilirsiniz. Öyle de çok lezzetli olur. Buzdolabında iyice donmuş olan çikolatalı kalıbımı alıyorum ve içerisine soğumuş olan pötibör bisküvili karışımı ekliyorum. Bu tatlının en önemli püf noktalarından bir tanesi bu.
Bisküvili karışımın kesinlikle soğuk olması gerekiyor. Eğer sıcakken koyarsanız çikolatayı eritir. Daha sonra bir gece buzdolabında bekletiyorum ve kalıbı ters çeviriyorum. Dikkatli bir şekilde kalıbımı çıkartıyorum. Çok hızlı davranırsanız çikolata kırılabilir. Bu bisküvi pastasını zaten hepimiz biliyoruz ama bu şekilde çikolata kaplı olunca sunumu gerçekten çok farklı oluyor. Aynı zamanda çok da lezzetli. Bakın kalıptan çıkmış hali de bu şekilde. Pembe pastadan kalan krem şantinin içerisine 1 yemek kaşığı kadar sürülebilir fındık kreması ekledim. Tekrardan çırptım. Şimdi onu pastamın üzerine bu şekilde sıkıyorum. Aralara da çilek dilimleri yerleştiriyorum. Bu çikolata kaplı mozaik pastanın yeri bende gerçekten çok ayrı. Kanalımın ilk videosu olduğu için benim ilk göz ağrım gibi bir şey. İstediğiniz kalıpla yapabilirsiniz. Gerçekten çok şık oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. En son krem şantilerin üzerine de rulo çikolatalarından ekleyerek bitiriyorum. Bu tatlı ile ilgili bana gelen en çok sorulardan bir tanesi keserken çikolata kırılıyor mu? Oda sıcaklığına geldiği zaman kestiğinizde kesinlikle kırılma olmuyor. Hemen tekrar bir dilim daha keselim. Görmüş olduğunuz gibi çikolatasında hiçbir kırılma olmuyor. Ve tüm çeşitlerimiz artık bitti. Elimden geldiği kadar hepimizin bildiği tarifleri farklı sunulmaya çalıştım. Bu arada bu tarz sofra videoları koyduğum zaman bana en çok gelen sorulardan bir tanesi tabaklarınızı nereden alıyorsunuz? Ben Pembiş Dükkan'dan alıyorum. Instagram sayfaları da var ya da isterseniz web sitesinden de sipariş verebilirsiniz. Bu sofrada kullanmış olduğum oval ve kare tabakların linkini de aşağıya açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Eğer almak isterseniz linkten inceleyebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda yani haftaya çarşamba günü görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.